Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize yeniden selamlar, sevgiler. Bugün sizlere şerbetli bir tatlı olmasına rağmen çok hafif, baklava lezzetinde şahane bir tatlı tarifim olacak. Mutlaka sizler de bu tarifi deneyin. Buyurun hiç vakit kaybetmeden bu güzel tatlının hemen detaylarına geçelim. Tatlımıza öncelikle şerbetini yapmakla başlayalım. Şerbetini soğuk kullanacağız. Uygun bir tencereye 2,5 su bardağı toz şeker ve 2,5 su bardağı suyu alarak şöyle bir karıştıralım ve ocağa alarak kaynayana kadar pişirelim. Kaynadıktan sonra üzerine birkaç damla limon suyu ilave ederek ocağın altını kapatalım ve şerbetimizi soğumaya bırakalım. Şerbetimiz bir yanda soğurken biz de tatlımızın hamurunu hazırlamaya geçebiliriz. Uygun bir kaba 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz. 1 adet yumurta, 1 çay bardağı irmik, 1 paket kabartma tozu, üzerine 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi ilave ediyorum. Tadı asla hissedilmiyor. Muhteşem bir kıyırlık veriyor. 1 su bardağı çekilmiş ceviz ve 2 yemek kaşığı tahini de ilave ettikten sonra malzemelerin tamamını şöyle bir karıştıralım. Bu arada kullanmış olduğum malzemelerin tamamını her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Detaylıca oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml, çay bardağı ölçüsü ise 100 ml. Üzerine yaklaşık 1 su bardağı un ilave ediyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu lütfen yavaş yavaş ve kontrollü ekleyelim. Bu tarif için yaklaşık 1 su bardağı un yeterli olacaktır. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Daha önce de söylemiş olduğum gibi şerbetli bir tatlı olmasına rağmen asla bıktırmayan, yedikçe yedirten, çok hafif, çok lezzetli bir tatlı oluyor arkadaşlar. Sizler de bu tarifi mutlaka deneyin, bana hak vereceksiniz. Evet, hamurumuz neredeyse hazır. Evet, hamuru tezgaha alıyorum. Uzunca bir rulo haline getiriyorum. Hazırlamış olduğumuz hamurdan yaklaşık 2 parmak aralıklarla eşit dilimler olacak şekilde keselim. Ve her bir parçayı elimizle yuvarlayalım. Yapması da oldukça pratik arkadaşlar. Kalıp kullanmadan görseli de şahane bir tatlı oluyor. Tamamını aynı şekilde yuvarladıktan sonra bir bıçak yardımıyla üzerine çok da derin olmayacak şekilde çizikler atıyorum. Ve tatlımızın son şekli bu şekilde. Çiziklerimiz çok derin olmasın. Pişerken de kabardığı için çok fazla derin çizikler atarsanız ayrılma olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi şekli şahane tatlılarımız neredeyse hazır. Uygun bir fırın kabına tatlılarımızı aralıklı olacak şekilde dizelim. Bu ölçülerle yaklaşık 15-16 adet tatlı elde edebilirsiniz. Tatlılarımız önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirelim. Fırından çıkardıktan sonra 2-3 dakika dinlendirelim. Sonrasında üzerine soğuk şerbetini gezdirelim.
Tatlınızı bu haliyle şerbetini gezdirdikten sonra tekrar fırına koyarsanız şerbetini çok daha çabuk, çok daha güzel bir şekilde çekecektir. Yaklaşık yarım saat üzerini kapatıp dinlendirelim. Şerbetini tamamen çeken tatlımızı süsleyip servise hazır hale getirebiliriz. Ben üzerinin süslemesinde toz Antep fıstığı kullandım. Dilerseniz Hindistan cevizi, parça fındık ya da çekilmiş ceviz de kullanabilirsiniz. Hiç abartısız söylüyorum, şerbetini tam anlamıyla çeken, yedikçe yedirten, çok lezzetli, çok pratik bir tatlı oluyor. Sizlere de ısrarla tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin ve yorumlarınızı bana belirtin lütfen. Birazdan sizlere kıvamını, iç dokusunu göstererek bu videomun sonuna yaklaşıyorum. Umarım buraya kadar izlemiş ve tarifimden keyif almışsınızdır. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşça kalın.